Merhaba değerli izleyiciler. Bu bölümde özellikle nihai içerikleri, kütlesiz parçacıkların rolü ve yük korunumu gibi temel simetrilerin devamlılığı ile ilgili olarak uzak gelecekteki evrenin felsefi ve teorik çıkarımlarının derinlemesine düşündürücü bir incelemesini sunacağız. Evrenin nihai kaderini inceleyecek, uzak gelecekteki içeriklerine ve uzay zaman geometrisinin doğası için felsefi çıkarımlara da odaklanacağız. Konformal geometri zaman ölçeği etkili bir şekilde kaybolduğunda önemli hale gelen mutlak mesafeler veya zamanlar yerine nedensel yapı ve açılara yönelir. Fotonlar ve gravitonlar gibi kütlesiz parçacıklar bu fikirle uyumludur. Çünkü bu parçacıklar doğası gereği durağan kütleden yoksundur ve konformal değişmezlikle tutarlı olarak sıfır jeodezikler aracılığıyla uzay zamanla etkileşime girer. Bu bağlamda kara deliklerle asla etkileşime girmeyecek veya kütlesiz parçacıklara dönüşmeyecek maddi nesnelerin devamlılığı hakkında problemler vardır. Soğutulup kara cücelere dönüşen beyaz cüceler, kara deliklere dahil edilmezlerse ayrı kütleli cisimler olarak kalırlar. Karanlık madde eğer kararlıysa kütlesiz varlıklara dönüşmeden sonsuza kadar varlığını sürdürür. Bu nesneler kütlelerinin saatler inşa etmek ve metrik geometriyi yerel anlamda korumak için bir araç sağlaması nedeniyle konformal geometri felsefesine bir meydan okuma gerçekleştirirler. Bu büyük bileşenlerin kalıcılığı, evrenin tam olarak uyumlu şekilde değişmez bir duruma geçemeyeceği anlamına gelir. Tartışmamızı bilinen en az kütleli yüklü parçacıklar olan elektronlar ve pozitronlar gibi elektrik yüküne sahip parçacıklar sorununa döndürelim. Bazı büyük birleşik teorilerin önerdiği gibi protonlar bozulursa elektronlar ve pozitronlar yük korunumu nedeniyle kalıcı olur. Elektronlar ve pozitronlar arasındaki karşılıklı yok olma onları fotonlara dönüştürebilirken kozmolojik olay ufukları içindeki izolasyon bazı parçacıklar için bu süreci engeller. Kütle çekimsiz yüklü parçacıkları içeren varsayımsal bir çözüm, bunların yokluğunun parçacık fiziği deneyleri tarafından iyi bir şekilde desteklenmesi nedeniyle reddedilir. Bu parçacıkların kalıcılığı öngörülen konformal geometriyi zayıflatacaktır. Çünkü yükleri ve kütleleri uzay zamanın metrik bir tanımı için temel oluşturur. Ancak bu noktada yük korunumu mutlak olmayabilir. Elektronlar ve pozitronlar nötrinolar gibi yüksüz parçacıklara bozulabilseydi bu sorunu çözerdi. Fakat yük korunumu gösterge teorilerinin simetri prensiplerine derinden bağlı modern fiziğin temel taşlarından biridir. Yük korunumunun ihlal edildiğini gösteren hiçbir kanıt yoktur ve böyle bir bozulma fotonlara küçük bir kütle vermekte dahil olmak üzere standart modelde derin değişiklikler gerektirir. Çekici olsa da konformal geometri büyük parçacıkların kalıcılığını veya yerelleştirilmiş yapıları tanımlamak için metrik özelliklere duyulan ihtiyacı tam olarak açıklayamaz. Karanlık maddenin veya düzensiz büyük nesnelerin kalıcılığı evrenin tamamen konformal bir tanımının eksik olduğunu göstermektedir. Bu varlıkların bozulumu veya dönüşümüne ilişkin yeni bakış açıları esastır. Yük korunumunu zayıflatma önerisi son derece spekülatif olmaktadır. Ve bu tartışma aktif araştırma alanlarıyla da bağlantılıdır. Kozmolojik olay ufuklarının parçacıkları izole etmedeki rolü ilgi çekici olsa da evrendeki bilginin nihai kaderi hakkındaki sorular devam etmektedir. Kara delikler tamamen buharlaşırsa serbest kalan parçacıklar arka plandaki radyasyona katkıda bulunabilir ve konformal geometriye geçişi etkileyebilir. Nötrinoların konformal geometri perspektifine uyum sağlamak için kütlesiz olabileceği önerisi, nötrino özelliklerinin ve bunların kozmolojik etkilerinin daha fazla araştırılmasının da yolunu açmaktadır. Şimdi de temel parçacıklar için kademeli olarak azalan dinlenme kütleleri ve konformal döngüsel kozmoloji çerçevesindeki çıkarımları tartışalım. Uzun süredir parçacıkların temel ve değişmez bir özelliği olarak kabul edilen dinlenme kütlesinin kozmolojik zamanın geniş aralıklarında sabit kalmayabileceği fikri ortaya atılmıştır. Bu kavram birkaç nedenden dolayı ilgi çekici olmaktadır. Parçacık kütleleri standart fizikte değişmez değildir. Erken evrende Higgs alanı gibi skaler alanlarla etkileşimler parçacık kütlelerini belirler.
Buradaki uzantı dinlenme kütlesinin uzak gelecekte asimptotik olarak sıfıra düşebileceğinin söz konusu olmasıdır. Gösterge teorilerinin katkısal korunum yasalarına bağlı olan elektrik yükünün aksine dinlenme kütlesi bu tür simetri tabanlı değişmezlikten yoksundur. Dinlenme kütleleri asimptotik olarak yok olursa evren tamamen konformal geometrinin hakim olduğu bir duruma yaklaşabilir. Bu, uzay zamanı konformal yeniden ölçekleme yoluyla eonlar arasında geçiş yaptığı ve bu simetriyi bozacak kalıntı boyut ölçeklerinin olmadığı konformal kozmoloji hipotezleriyle uyumludur. Dinlenme kütlesinin kademeli olarak azalması geniş kapsamlı sonuçlar sunar. Özel görelilik ve kuantum mekaniği çerçevesi, Casimir operatörleri, dinlenme kütlesi ve spin içeren Poincare grubunun indirgenemez temsillerini kullanarak temel parçacıkları tanımlar. Dinlenme kütlesi zamanla azalırsa bu Poincare grubu uzun vadede evrenin temel simetrisi olarak kullanışlılığını sorgulayacaktır. Bunun yerine pozitif bir kozmolojik sabit lambda büyüktür 0 içeren de Sitter uzay zamanının simetrileri daha alakalı hale gelebilir. Dinlenme kütlesi de Sitter grubunun kesin bir Casimir operatörü değildir ve bu da iyi bir kuantum sayısı statüsünün zamanla azalabileceğini düşündürmektedir. İkinci olarak dinlenme kütlesinin azalması mevcut parçacık fiziği çerçevelerinde değişiklikler yapılmasını ve bunların kozmolojik modellere yerleştirilmesini de gerektirecektir. Durgun kütle genellikle doğal bir zaman ölçeği olarak kullanılır. Çünkü büyük parçacıklar için Compton dalga boyu ve de Broglie ilişkileri aracılığıyla uygun zaman tanımlar. Parçacık kütleleri azalırsa zamanın tanımı daha az mutlak hale gelir ve uzay zaman geometrisinin yeniden yapılandırılmasını karmaşıklaştırır. Uzay zaman metriğini tanımlamak için belirli parçacığı, örneğin elektronu standart olarak kullanmak, kütleler farklı hızlarda azaldığından tutarsızlıklara yol açar. Orantılı azalma sürdürülemezse uzay zaman geometrisi tutarlılığını kaybeder. Umut vaat eden bir alternatif, zaman ve metrik için temel ölçekler olarak kozmolojik sabiti veya kütle çekim sabitini kullanmaktır. Çünkü bu nicelikler sabit kabul edilir. Einstein'ın teorisinin konformal değişmezlikle uyumluluğu hassas bir konudur. Elektromanyetizma hem serbest alanda hem de yüklerle olan bağlantısında konformal olarak değişmezken bu yer çekimi için geçerli değildir. Uzay zamanın konformal eğriliğini tanımlayan Weyl tensörü metriğin konformal yeniden ölçeklenmesi altında değişmez kalır. Bu uzak gelecekte sıfır koni yapılarının hakim olduğu bir geometrinin konformal kozmoloji felsefesiyle uyumunu gözetmektedir. Einstein'ın denklemleriyle yönetilen yer çekiminin maddeye bağlanması ise metriğin mutlak ölçeklenmesine bağlı olan Ricci tensörünü doğal olarak içerir. Bu nedenle madde katkıları tamamen ortadan kalkmadığı veya birbirinden ayrılmadığı sürece tam konformal değişmezliğe geçiş gerçekleşmez. Konformal kozmolojide değişmezlik felsefesi öncelikle yerçekimsiz fiziğe uygulanır. Bu ince ayrım önemlidir çünkü konformal değişmezliğin nerede geçerli olabileceğini ve kütleli parçacıklar gibi kaynakların varlığının resmi karmaşıklaştırdığı yeri belirler. Higgs mekanizması temel parçacıkların kütlesini anlamak için bir çerçeve sağlarken belirli parçacıkların neden belirli kütlelere sahip olduğunu açıklamaz. Durağan kütle bozulabiliyorsa bu evrimleşen kozmolojik koşullara bağlı dinamik bir süreci ima etmektedir. Bu durumda şunlar hakkında spekülasyonlara davet eder. Birinci olarak Higgs gibi skaler alanların uzun vadeli davranışını gözetir. İkinci olarak parçacıkların muhtemelen evrimleşen bir kuantum yapısıyla etkileşiminde içerir. Konformal değişmezlik ile zaman ölçeklemesi arasındaki etkileşim derin bir felsefi sorudur. Evren tüm kütle ölçeklerini kaybederse zamanın kendisi anlamsız hale gelmektedir. Ancak lambdanın devamlılığı ölçeği tanımlamak için bir çapa görevi görür. Bu da şunu gösterir. Geç evren parçacık dinamikleri yerine lambda kozmolojik sabit tarafından tanımlanan geometrik yapılar tarafından domine edilebilir. Konformal kozmoloji bu geçişi yorumlamak için birleştirici bir çerçeve sağlayabilir. Azalan bir durağan kütle aynı zamanda kuantum yerçekimiyle bağlantılara işaret eder. Konformal değişmezliğin Einstein denklemleriyle uyumsuzluğu, uzay zaman geometrisi ve parçacık dinamiklerinin temelde iç içe geçtiği bir kuantum yerçekimi teorisine olan ihtiyacı da vurgulamaktadır. Durgun kütle bozunumunu öneren yenilikçi fikirler bazı zorluklarla karşı karşıyadır.
Bozulan durgun kütleler için deneysel bir destek yoktur. Bu fikri test etmek, geniş zaman ölçeklerinde hassas ölçümler veya kozmolojik gözlemlerden dolayı kanıtlar gerektirir. Durgun kütle bozunumu, konformal kozmoloji çerçevesiyle uyumlu olsa da, onu standart parçacık fiziğine entegre etmek, özellikle Poincare grubunun simetrileriyle ilgili olarak önemli değişiklikler gerektirmektedir. Alternatif olarak da konformal geometriye geçiş kütle bozunumunu gerektirmeyebilir. Kara delik buharlaşması veya karanlık enerji dinamikleri gibi diğer mekanizmalar bilinen fiziği ihlal etmeden benzer sonuçlara ulaşabilir. Durgun kütle bozunumu hipotezi, konformal kozmolojiyi genişletmek ve kozmoloji ile parçacık fiziğindeki açık soruları ele almak için önemli bir yol sağlamaktadır. Bu sorular temelde şu eksenler üzerinden şekillenir. Dinlenme kütle bozulmasını yönlendirmede evrimleşen skaler alanların rolü. Hassas kozmolojik veriler aracılığıyla konformal kozmoloji tahminlerinin test edilmesi. Konformal değişmezliği ve kütle evrimini içeren kuantum kütle çekim çerçevelerinin geliştirilmesi. Bu bağlamda Maxwell denklemlerinin konformal değişmezliğine bakmakta fayda vardır. Bu denklemlerin belirli bir matematiksel dönüşüm altında formunun korunduğu ifade edilebilir. Bu dönüşüm uzay zamanın geometrisini belirli ölçekleme faktörüyle yeniden şekillendirmektedir. Bu ölçekleme faktörü uzay zamanın genişliğini veya küçüklüğünü değiştiren bir işlevdir. Ancak şekli veya açısal ilişkileri bozulmadan korunur. Maxwell denklemleri bu tür bir ölçekleme altında aynı fiziksel anlamı taşır ve değişmez. Maxwell denklemleri elektromanyetik alanların yük ve akımlarla nasıl etkileşime girdiğini tanımlar. Konformal ölçekleme altında bu denklemler aynı matematiksel ifadeyi korumaktadır. Bu denklemlerin uzay zamanı nasıl ölçeklenirse ölçeklensin aynı fiziksel sonuçları verdiğini gösterir. Özellikle serbest elektromanyetik dalgalar için, örneğin ışık gibi bir kaynağın olmadığı durumlarda denklemler tamamen değişmeden kalır. Bu ışığın veya diğer dalgaların herhangi bir ölçek değişikliği altında aynı şekilde hareket edeceğini de ifade etmektedir. Bu durum şu anlama gelmektedir. Maxwell denklemleri uzay zaman geometrisi ölçeğinden bağımsız olarak ayrı bir fiziksel gerçekliği ifade eder. Bu elektromanyetik dalgaların, örneğin ışığın yalnızca uzay zamanı şekline bağlı olduğunu ve büyüklükle ilgilenmediğini göstermektedir. Işığın evrenin genişlemesi gibi kozmolojik olaylarda bile aynı fiziksel özellikleri sergilediğini anlamak açısından bu özellik son derece önemlidir. Bu, evrenin fiziksel yasalarının doğruluğunu ve değişmezliğini teyit eden bir başka güçlü kanıttır. Buna paralel olarak yerçekimi dalgalarının konformal değişmezliği, bu dalgaların uzay zaman geometrisinin yeniden ölçeklenmesinden etkilenmeden yayıldığını ifade eder. Bu durumu Maxwell denklemlerindeki elektromanyetik dalgaların davranışına benzetebiliriz. Ancak burada odak noktası yerçekimi dalgalarıdır. Yerçekimi dalgalarının özelliklerini anlamak için Einstein tensörü ve Weyl tensörü gibi matematiksel araçlar kullanılır. Einstein tensörü uzay zaman eğriliğini ve bunun madde enerji kaynakları ile ilişkisini tanımlar. Weyl tensörü ise uzay zamanın konformal eğriliğini tanımlar ve yerçekimi dalgalarının serbest hareketini ifade eder. Bu tensör özellikle kaynaklardan bağımsız serbest alanların davranışını anlamak için önemlidir. Yerçekimi dalgalarının yayılımını ifade eden denklem, Maxwell denklemlerindeki gibi korunma özelliğini taşır. Bu dalgaların yayılımının uzay zamanının nasıl yeniden ölçeklendiğine bağlı olmadan aynı fiziksel sonuçları verdiğini de ifade etmektedir. Başka bir deyişle yerçekimi dalgaları uzay zamanın şekil ve açısal yapısına bağlıdır. Boyutlarındaki değişikliklere bağlı değildir. Bu özellik yerçekimi dalgalarının evrensel bir davranış sergilediğini de gösterir. Yerçekimi dalgalarının yayılımı uzay zamanın şekline ve konformal yapısına bağlı olmakta, ancak uzay zamanın ne kadar genişleyip daraldığına bağlı olmamaktadır. Bu özellikle kozmolojik olayları, örneğin evrenin genişlemesi sırasında yerçekimi dalgalarının davranışını anlamak için de önemli bir görev görmektedir. Elektromanyetik alanlar için hem alan denklemlerini hem de bunların kaynaklara bağlanmasını içeren simetri tamamlanmıştır. Yerçekimi dalgaları için simetri serbest alanın yayılması anlamında geçerlidir. Ancak yerçekiminin maddeye bağlanması tam konformal değişmezliğe ulaşmayı zorlaştırır.
Sonuç olarak bu öneri kozmoloji, parçacık fiziği ve uzay zaman doğası arasındaki derin bağlantıları vurgulayarak teorik yenilik için verimli bir zemin sunmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.